sevgili çocuklar, bu videomuzda sizlerle Pino ile poligon projesi yapacağız. Projemizde amaç hedefi yüksek değerde bir ışıkla isabet ettirebilmek hedefe. Hangi malzemeleri kullanacağız ve kodlamasını nasıl yapacağız? Şimdi hep beraber ona bakalım. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Servo motorum, servo motor modül kartım, ışık sensörüm yani LDR'm, 2 adet bağlantı kablom var. Pino kontrol kartını bilgisayara bağlayabilmek için USB kablom, 9 volt pilim ve pil şapkam. Servo motor modül kartına bağlarken servo motordan çıkan kabloların renklerine dikkat ederek bağlantı yapıyorum. Kahverengi GND kısmına, kırmızı 5 volt kısmına, turuncu ise dijital kısmına denk gelecek şekilde şöyle pinlere yerleştirdim. Şimdi servo motor modül kartımı Pino kontrol karta bağlayacağım. Hemen şöyle bağlantı kablomu aldım. Servo motor modül kartının üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim için uygun. Hemen şöyle bağlantı kablomu takıp Pino kontrol kartı üzerinde 2 numaralı kapıya bağlıyorum. Işık sensörümün sensör kartı üzerinde kırmızı renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde kırmızı renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlayacağım. 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılardan bir tanesini seçebilirim. Ben projem için şöyle uzun bir bağlantı kablosu aldım yanıma. İsterseniz Pino satış sayfasından uzun kablolardan sipariş verebilirsiniz ya da yakınızdaki bir elektrikçiden RJ11 kablo diyerek isteyebilirsiniz. Şöyle alıp 8 numaralı kapıya bağlantımı yapıyorum. USB kablomu aldım. Bir ucunu Pino kontrol karta, diğer ucunu bilgisayara bağlıyorum. Şimdi kodlamasını yapabilmek için bilgisayardan M-Block programını açacağım ve bazı küçük ayarlamalar yapacağım. İlk olarak Pino ile ilgili kodlara ulaşabilmek için Pino eklentisini, Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Hala indirmediyseniz uzantılar menüsünden uzantıları yönet deyip açılan pencerede arama bölümüne Pino yazalım. Buradaki Pino eklentisini, Pino uzantısını indir butonuna tıkladım. Çarpıya bastım. Robotlar sekmesinde artık Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları silebilirim, kapatabilirim. Evet, sadece Pino kodlarım var. Devam ediyorum. Kartlar menüsünden Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol etmeliyim. Arduino Nano seçili. Bağlam menüsüne geldim ve seri portu bağlayacağım. Bende COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda COM5, COM7, COM10 gibi farklı değerler olarak çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Önemli olan Pino kartınızın bağlandığı COM'u bulup seçim yapabilmek. Hemen seri portu bağladım. Yukarıda seri port bağlandığı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Bağlam menüsüne tekrar tıklıyorum ve aygıt yazılımı güncellemesi diyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pino kontrol kartımı M-Block programıyla haberleşmesini sağlıyor. Kartın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek Pino kontrol kartımı sıfırlıyor. Programı açtığınızda aygıt yazılım güncellemesini bir kez yapmanızı öneriyoruz. Bunun yanı sıra bağlantılardan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde yükleme bitti uyarısı geliyor. Kapat butonuna tıkladım ve çıktım. İlk olarak ışık sensörümden gelen değeri okuyacağım. Ortamdaki ışık değerini öğrenmek istiyorum ki projemin kodlarını yazarken buna uygun bir algoritma çıkarayım. Robotlar sekmesindeyim. Işık sensörü değer oku kodunu aldım. Burada ilk yapmam gereken şey hangi kapıya bağladıysam o kapıyı seçmek. Lütfen bunu unutmayalım. Oka tıkladım yanındaki 8 olarak değiştirdim çünkü 8. kapıda. Kukla üzerinden okuma yapalım. Görünüm sekmesine gelip merhaba de kodunu aldım. Ortamdaki değişen ışık değerlerini anlık olarak alabilmek için sürekli bir okuma yapmak istiyorum. Kontrol sekmesine gelip sürekli tekrarla kodunu aldım. Bir olaya bağlayalım. Şöyle boşluk tuşu olayına bağlayalım. Bastım boşluk tuşuna.
Evet, şu an 700 bir değer veriyor. Elimle kapattığımda değerin düştüğünü görebiliyorum. Demek ki ortamda ışık şiddeti ne kadar fazlaysa değer o kadar yüksek oluyor. Işık şiddeti ne kadar azsa, karanlıksa değer o kadar düşüyor. Bu bilgileri birazdan kullanacağım. Servo motoru da şöyle bir hızlıca hareket ettirelim. Robotlar sekmesine geldik. Burada servo motor çalıştır kodunu alıyorum. 2 numaralı kapıda olduğu için servo motorum. Kapıyı 2 olarak değiştiriyorum. Şöyle bir açıyı da değiştireyim. 90 yapalım. Üzerine çift tıklıyorum. Evet, 90 dereceye döndü. Bir de 180 yapalım. Evet, servo motorum da doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi benim atış poligonumda LDR yani ışık sensörüne yüksek bir ışık geldiğinde bu bir lazer ışığı da olabilir, telefonla flash da tutabilirsiniz. Yüksek değerde bir ışık geldiğinde servo motorum hareket edecek. Poligondaki o hedefi aşağıya doğru indirecek. Yani açısını 180 yapacak. Yukarıdayken 90 yapacak ya da tam tersi. Onu tabii ki tasarımınızı deneyerek öğrenebiliriz. Tasarım üzerinde deneyerek. Hemen kodlarımı yazmaya başlıyorum. Kontrol sekmesine geldim. Eğer ise değilse kodunu aldım. Eğer ışık şiddetim ortalama 750 olduğu için daha yüksek bir değer seçelim kendimize. 800 diyelim. 800 değerinden büyükse servo motorum 90 derecelik açıya dönsün. Eğer değilse, yani 800'den daha düşükse 180 derecelik açıya dönsün. İşlemler sekmesine gittim. Büyüktür operatörünü aldım. Robotlar sekmesindeyim. Işık sensörü değer kodunu aldım. 8. kapıda olduğu için 8 olarak değiştiriyorum. Ve kaç demiştik değere? 800 demiştik. Servo motorun açısını burada 90 yapıyorum. Biraz bekleme verelim. Şöyle 2 saniye kadar. Ardından aşağıdaki değilse kısmına da şuranın kopyasını çıkartalım. Açıyı 180 yapalım. Tekrar ediyorum. Buradaki açı değerlerinizi lütfen tasarımın üzerinde deneyerek değiştirin. Kendi tasarımınıza göre kodlayın. Benim tasarımımı da bu şekilde kodlamam gerekiyor. Sürekli çalışmasını istediğim için sürekli tekrarla kod bloğuna ekledim. Şöyle başına bir olay ekleyelim, bunda boşluk tuşu olsun. Boşluk tuşuna basıyorum. Şimdi servo motorum dönmedi. Hemen telefonumun flaşını açıyorum. Evet. Servo motorumu hareket ettirebiliyorum bu şekilde. Tasarımımı şöyle yanıma alacağım. Şöyle önce önden bir görüntüsünü göstereyim. Tamamen mukavva, karton ve ahşaplardan destek alarak yaptığımız bir çalışma. Şu kısımda servo motor var. Servo motorun ucuna hedefimizi bu şekilde yapıştırdık. Şu orta kısma, şöyle şu önden göstereyim. Şu kısma ışık sensörünü yapıştıracağım arkadan. Buraya ışık geldiğinde, yüksek derecede bir ışık geldiğinde servo motor hedefi aşağıya indirecek. Bunun için şöyle ışık sensörümü çıkardım. Pino ile takıp çıkarmak çok kolay olduğu için arkasını silikonladım. Şöyle arka kısma silikonla ışık sensörünü sabitledim. Burada da servo motorum var. Servo motorun koluna hedefimin tahtasını yapıştırdım. Şimdi hemen pino kartımı şöyle yakına alıyorum. Az önce kullandığım servo motoru çıkartıyorum. Tasarımındaki servo motoru aynı şekilde pinlere takıyorum. Evet, kabloyu da şuradan uzatarak ışık sensörüme taktım.
Şimdi tekrar Flash'ta deneme yapmak istiyorum. Evet, aşağıya düştü. 2 saniye sonra hedefim kalktı. Şimdi kodlarının yüklemesini yapabilirim. Oldukça büyük bir tasarım hazırladığım için arkasından görünemeyebilirim. Hemen robotlar sekmesinden Pino program kodunu alıyorum. Üzerine sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıkladım. Kodlarım yüklenirken ben pil şapkamı takayım. Pino'nun güç girişinden pilimi takıyorum. Ve on-off kısmının on'da olduğuna dikkat ederek bağlantısını yapıyorum. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat dedim. Ve USB kablomu artık çıkartabilirim. Pilden destek alıyorum. Şimdi hemen flaşla ışık tutacağım. Hedefi vurdum. Tabii bunu lazerle uzaktan yaparsanız çok daha keyifli olacaktır. 2 saniye bekledikten sonra tekrar açıldı. Bu şekilde kendi poligonumu oluşturmuş oldum. Tasarımını ve kodlarını kendim yaptığım için çok daha değerli bir oyun oldu benim açımdan. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Kendi tasarımınızı ve kodlarınızı yazdıktan sonra oynarken eğer bizi videosunu atarsanız sosyal medya adreslerimizden çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.